Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar Black Tat Akademi başlıyor. Yeni bir içerik başlattım. Şu andan itibaren artık geçerli. Discord'da ilk duyurumu da yaptım arkadaşlar. Bugün akşam 21.30'da işte fırın seviyesi 1.30 arasında olan oyuncular soru cevap yapacağız dedim. Sorularınızı önceden hazırlayın dedim. Şeyi fark ettim, çok fazla yeni başlayan oyuncumuz var. Onların tüm sorularına cevap vereceğim. Ses odasına katılacağız. Artık 50 kişi, 100 kişi, kaç kişi gelirse her birine tek tek sorularını yanıtlayacağım. Aralarında birkaç tanesinin de hesabını inceleyeceğim. Zaten diğer arkadaşlara da yardımcı olmuş olur bu. Discord'da arkadaşlar 2000 kişiye çok yaklaştık. Discord'dan faydalanabilirsiniz. Burada PlayStation'dan indirim kodlarımız var. Katıl üyeliğinden rollerinizi alabilirsiniz. Ses odalarında arkadaşlarınızla hesabınızı gösterip birbirinizden fikir alıp verebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Burada önemli olanlardan biri arkadaşlar soru cevap kanalımız var. Elimizden geldiğince müsait olduğumuz tüm zamanlarda herkesin yazdığı tüm soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Hani gerek ben gerek diğer arkadaşlar. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor bu Discord kanalında. SS Whiteout kanalı benim sevdiğim diğer kanallardan bir tanesi. Diğer odalardan bir tanesi. Buraya da buz ateşi madeni ya da diğer etkinliklerde birinci olan arkadaşlar SS atıyor. Burada ufak bir güç gösterisi yapıyoruz birbirimize arkadaşlar. Hatta şöyle bir görsel var elimde. Bu da Discord'daki bizim takipçimizden gelen bir SS'ti. Arkadaşlar tüm etkinliklerde yani son 2-3 aydaki hepsinde 1-2 üçüncü olmuş. Hepsi videodaki taktiklerle yapmış. Ona da görseli attığı için teşekkür ederim. En önemlisi diğer bir şey arkadaşlar. Eyalet transferi geldiğinde burada kendinize ittifak, farklı bir eyalet ya da diğer eyaletlerden oyuncu için burada gelip şey yapabilirsiniz. Her eyalet transferi geldiğinde bu chat fazlasıyla aktif oluyor. Anketler yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda burada video fikirleriniz varsa gelip buraya yazabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Discord linkine nasıl ulaşacaksınız? Bu videonun açıklamasına ya da herhangi bir videomuzun açıklamasında Discord linkine ulaşabilirsiniz. Eğer Discord linkinde herhangi bir sıkıntı varsa katılamıyorsanız yorum olarak atarsanız geçerli Discord linkinde sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ses kanalları var. Arkadaşlarınızla girip dediğim gibi sohbet edebilirsiniz. Diğer en önemli şeylerden birisi arkadaşlar rehberimiz var. Burada rehberde eyalet günleri, ateş kristali, VIP seviyesi, SVS rehberi, ne yapmanız gerekiyor, puanlarını, ödüllerine. Arkadaşlar oyunda olan tüm etkinlikler ve tüm binalarla alakalı rehber görseller var. Oyunda ileriki aşamalarda karşınıza neler çıkacak bunlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi rehbere ekledik. Bunları sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Elimizdeki tüm kaynakları sizinle burada paylaşıyoruz. Buralardan faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi yeni etkinlikler geldiğinde de bu rehber kısmına eklemeler yapıyoruz. Discord'da 2000 kişiye çok az kişi kaldı. Siz de bizim ekibimize katılıp bizimle akşamları sohbet, muhabbet ya da sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Akademinin ilk videosunu bu videonun sonunda olacak. Onu da atacağım arkadaşlar. Bu videonun devamında akademide ne yaptığımızı göreceksiniz. İlk gün bugün bir deneme olarak arkadaşlar fırın seviyesi düşük pilli 30 arasındaki arkadaşlar gelecek. Dediğim gibi bakalım videonun devamında neler olacak. İleriki günlerde eğer bu seriyi severseniz bu videoya bir 200 üstünde like gelirse arkadaşlar akademinin ikincisini çekeceğim. O da fırın seviyesi işte biraz daha yüksek arkadaşlar için olacak. Sonrası daha ileri. Ve bunu eğer video serisi beğenirse ve işe yaradığını görürsek, öğretici olduğunu düşünürsek arkadaşlar bunu sürekli haline getirebiliriz. Haftada bir iki tane akademi videosu atabiliriz. Umarım sizler için faydalı olur. Bizler için de bol like ve yorumlu olur. Hala kanalımıza abone olmayan birçok kişi görüyorum. Lütfen emeklerimizin karşılığı olarak arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi hep birlikte akademinin birinci dersine başlayalım. Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Şimdi 30 seviye altı arkadaşların sorularını alacağız arkadaşlar. Şeyden başlayabiliriz. Fırını 30 seviyeden düşük arkadaşların biriyle başlayabiliriz. Müsait olan biri mikrofonu açıp şey yapsın, sorularını sorsun. Biz de elimizden geldiğince yanıtlayalım. Ben başlayayım mı? Olur tabii. Merhaba. Merhaba, hoş Benim geldin. fırınım şu an, hoş buldum. Şu an 24. seviyeye yükseliyor. Sanırım bir saniye. Eyaletteki de 26. günüm ama eyaletin kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum. Tamam. Ortalama 30 falan muhtemelen. Bir tane çark geldi sadece bir hafta kadar önce. Çok yüksek yatırımcı değilim ama kendime engel olamayıp azıcık para yatıranlardan biriyim. Özellikle de oyunun ilk başında çok saçma yatırımlar yapmışım. Onu gördüm sizin sayenizde.
Sadece şunu merak ediyorum. Şimdi 26. seviyeye, 24. seviyeye yükseliyor fırınım. Onu bekliyorum ama hep şunu, yani siz sürekli diyorsunuz tamam, strateji oyunlarında sürekli işte birikim yapmak çok önemli biliyorum. Ama ben sabırsız biriyim ve engel alamıyorum kendime. Şunu düşünüyorum. Fırınımı 30. seviyeye kadar getirip 30'dan sonra birikim yapmam mantıklı mı? Yoksa şimdiden birikim yapmaya başlayayım, fırınım birazcık yavaş mı 30. seviyeye gelsin? Yok, şöyle yapıyoruz. Zaten biz birikim yapın derken şunu kesinlikle söylüyoruz. Fırını asla geride bırakmıyoruz. Fırını önceliğimiz 30 seviyeye götürmek. Hızlandırmaları falan saklamıyoruz. Mesela benim çantamdaki hızlandırmaları göstereyim sana. Araştırma ve genel yok. Birlik ve inşaat var. Bunları etkinlikler için bekletiyorum. Genel ve araştırmaları da araştırma etkinliği vardı dün gece. Onları da kullandım. Oyunun başındaki buradaki hızlandırmaları yine bu şekilde biriktiriyorsun. Sonra bir hesap yapıyorsun. Fırının 30 seviye olabilecek hızlandırman varsa gelen etkinliklerden bir tanesinde kullanıyorsun. Hem örnek veriyorum, şurada günün ödülünü alıyorsun, 50.000 elmas falan gibi. Hem de Hı fırını hı. 30 yapmış oluyorsun. Fırını 30 yapmakta gecikirsen eğer ateş kristali çağı geldiğinde daha az ateş kristali toplamış olursun. O yüzden birikim yaparken senin biriktirmen gereken şeyleri söyleyeyim. Elmasların ateş kristali varsa ateş kristali. Hı hı. Şöyle genel mitik parçalarını kesinlikle saklıyorsun. Mor kahramanları 4 yıldız yapacak kadar basıyorsun. Yine etkinliklerde 4 yıldız yaptıktan sonra basmıyorsun. Bekletiyorsun. Esans taşlarını kesinlikle subay ve subay projesi ya da silahlanma yarışına bekletiyorsun. Eyaletin 80. günden sonra geliyor. Daha sonra burada gördüğün sıralı 4 şey ve aşağıda gördüğün bu. Yani tasarım, şef donanım ve tılsım malzemeleri. Biriktirmen gereken şeyler bunlar. Hayvan şeylerini falan da biriktiriyorsun. Onun dışında sadece hızlandırma, genel hızlandırma ve inşaat hızlandırmalarını gelen etkinliklerde basıyorsun. Ve fırınını yükseltmeye çalışıyorsun. Şimdi diyeceksin ki ben bunların Anladım. hepsini biriktirirsem hesabım geride kalır mı? Kesinlikle kalmaz. Şöyle şuradaki sıralamada güç sıralamasında aşağılara doğru düşersin. Ama inan şuradaki 15. 20. 30. olmanın hiçbir önemi yok. Çünkü zaten buradaki sıralamaya girebilmek için sana gereken şeyler senin çantanda yer alıyor. Onları sen biriktiriyorsun. Hı Onları hı. biriktirdiğin için güzel bir etkinlik geldiğinde hem güç kazanmış olacaksın hem de sıralamaya girmiş olacaksın tekrardan. İkinci Ya şu sorun, an evet. eyaleti sıralamam 47. Tamam. Aslında çok mantıklı, yani sizi ne kadar bir 10 gün falan oldu sanırım, 10-15 gün olmuştur sizi keşfedeli. 4 mesela Molim 4 yıldız olmak üzere 2 tane yıldızım kaldı, sadece yıldız parçam kaldı tamamlanması için. Ama diğer morları özellikle bekletiyorum çünkü parçam yok elimde. Hani etkinlik gelince kullanayım mı keşfettim. Hani Evet. onları bekletiyorum o şekilde ama hani böyle çok da kararsız kaldım. Tutamıyorum bazen etkinliklerde kendimi. Yani çoğu etkinlikte ilk beşe giriyorum aslında. Bazen tutamayıp mesela para da yatırdım, alacağım bunu da yapayım falan dediğim oluyor. Mesela hasat etkinliğinde birazcık para verdim yani. Çok para vermedim. 400 lira falan yatırdım ama sonuçta 400 lira da 400 liradır diye düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman böyle gün be gün fırını yükseltmek yerine biriktirip bir anda etkinlik geldiğinde fırına atıyorum 24'e geldikten sonra bekletip bir anda tık 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 30'a gelmek daha mantıklı diyorsunuz anladığım kadarıyla, öyle mi? Kesinlikle evet. Okey, Ee, tamam. birkaç bilgi vereceğim. Şimdi bu oyuna başladığında ya da herhangi bir mobil oyuna başladığında benim yaptığım şeyleri söyleyeyim. Bunu diğer oyuncular da yaparsa çok işlerine yarar. Whiteout üzerinden konuşalım. Yatırım düzeyinizi önce belirlemeniz gerekiyor. Boşa para yatırmamanız gerekiyor. Hani örnek veriyorum, kendine ait bir bütçe yaratacaksın. Bu sıfır da olabilir. Ben oyuna hiç para yatırmıyorum da diyebilirsin. 10 bin de diyebilirsin, 100 bin de diyebilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Öncelikle yatırım düzeyini belirleyeceksin ve bunun dışına kesinlikle çıkmayacaksın. İkincisi, oyunu ne kadar oynayacağını belirle. Hani ben bu oyunu bir iki ay oynar silerim. Az çok kendi bilirsin zaten. Ya da bir yıl, 2 yıl, 3 yıl ben bu oyunu uzun bir süre oynarım dersin. Ki bu oyun öyle bir oyun. İstersen uzun bir süre oynayabilirsin. Üçüncü bir seçenek de para yatırmadan önce bir süre oyunu öğren. Daha sonra yeni serverda para yatırarak oyna. Eğer para yatırmayı planladıysan. Bu şekilde oynarsan inan yeni başladığın eyalette diğer oyuncular fark atarak gideceksin. Hem paran boşa gitmemiş olacak hem oyunu bildiğin için daha öncesinde senin önüne çıkacak etkinliklerde tecrübe kazanmış olacaksın. Hem etkinliklerde hem paketlerde her şeyde öne geçmiş olacaksın.
Genel olarak benim söyleyeceğim şeyler bunlar. Senin bir sorun kaldıysa senin tekrardan sorularını alalım. Anladım, teşekkür ederim. Şu anlık başka sorum yok. Arkadaşlar devam edebilir. Rica ederim. Gökbörü şey demiş. İlk Çarkıfelek geldi diye Zimman mı Flint mi demiş. 26. günde ise Zimman gelmiştir. Flint gelmemiştir değil mi? Zimman geldi, evet. Zimman geldi. Tamamdır. Yok, Flint yok. Hatta Tamamdır. bir tane geldi Zimman'a. Evet. Selamlar. İyi akşamlar. Kayıttayız Serhat. Devam ediyorum. Ee, Beraber şey yapalım istersen Serhat. Müsait olduğumda girerim araya ya, sıkıntı yok. Tamamdır. Bir arkadaş daha vardı sorular olan. Aynen ben de varım. Merhaba. Merhaba Ekranımı açıyorum. dostum. Hoş geldin. Yok, ekran açmana gerek yok. Benim ekranım Ha, öyle üstünden mi? şey yapıyoruz. Evet. Sorularını hazırsa sen sor. Biz yanıtlamaya çalışalım. Ee, Genel metiklerim. Ben şu an sunucuya bakayım kaçıncı günündeyim. 105. günündeyim şu anda. Genel metik parçam sunucunun başında biraz harcadığım için şu an 310 tane var. Tamam. Bu hani senin hesabında gördüğüm kadarıyla 1000 tane falan vardı. Senin gibi bu kadar biriktirmem gerekiyor mu yoksa bir kahramanda basmam lazım mı? Fırının seviye kaç? 30 şu anda. Yani Fırını FC1 yapabiliyorum ama bekletiyorum. anladım, yapmıyorsun. Alonso'nun kaç yıldız? Alonso'yu açmadım. Alonso'yu açmadın. Şimdi normalde benim kadar biriktirmene gerek yok. Benim mitikleri harcayabileceğim mantıklı bir karakter olmadığı için boşa gitmesin diye ben kullanmıyorum. Oyunun başındaysak, senin seviyelerinde ya da senin eyalet günlerindeysek biz genelde oyunculara kesinlikle şunu tavsiye ediyoruz. Gen 2 geldiğinde Çarkıfelek'ten Flint'i alıyorsun elmas ile. Biraz eksik parça kalıyor bak. Çarkıfelek de tam olarak tamamlanmıyor. Bunu da birçok oyuncu soruyordu. Cevap vermiş olalım. Bir 70-80 parça, en fazla 100 parça eksik kalıyor. Eğer şanslıysan, bayağı şanslıysan bunları, genel mitikleri Flint'i 5 yıldız yapmak için kullanıyorsun. Benim şu an 5 yıldız. Onda sıkıntım yok. Tamam. Ondan sonraki kahraman salonuna giriyorsun. 15.000 elmasa Alonso'nun 10 tane parçasını satın alıyorsun. Daha sonra 475 mitik parça basıp bunu 4 yıldız yapıyorsun. Bu arada ben bunu yapmadım. Oyun başında benim için yaptığım hatalardan biri diyebiliriz. Ben bunu yapmadığım için oyunun Gen 4 yani 200. güne kadar, bu karakter gelene kadar bu mor kahramanla oynadım. Yani Bahiti ile oynamak zorunda kaldım. Ama siz bu kahraman yani Alonso'yu 4 yıldız yaparsanız eğer Bahiti ile oynamak zorunda kalmazsınız ve oyunun gerçekten uzun bir süreleri uzun bir sürelerinde düşük nişancı ile oynamak zorunda kalıyorsunuz. Şöyle benim çark yeni gelmişti. Dün geldi. Şu an 220 bin elmasım var kullandıktan sonra. Elmas problemim yok. Fazla elmasım var. Bir sonraki çarkta sanırım yine Flint gelecek. Ben 5. çarkta fullledim Flint'e. 6 gelecek mi emin değilim. Oradaki elmasımı da kullanarak Alonso'yu 4 yapabilirim. Hani kahraman sonralara, parçalara. Evet. Bu mantıklı mı? Çünkü Gen 2 bitti. Gen 3 gelecek. Sadece Gen 3'te kullanacağım. Gen 4'te zaten şey geliyor. Mia mı geliyordu? Yok. Line Gen geliyor. 3'te Mia geliyor, Gen Orada 4'te şöyle Mia. orada şöyle bir durum var. Senin Gen 4'te gelen nişancıyı sen geldiği gibi kullanamıyorsun. Senin line'ının, Lin'in yani Gen 4 nişancısının 4 ya da 5 yıldız olması demek oyunun 200. günü değil 240. 250. günü demek en erken. Sen şu an oyunun 80. 90. gündesin. Belki 100, belki 110 hani Mia gelecekse falan bir sonraki çarka 105 bilmiyorum. şu an, evet. Ha işte. Yani sen otomatikmen zaten 5 ay kullanıyorsun Alonso'yu 4 yıldız yaptığında. Evet ya, bu arada Serhat'ın dediği gibi ben line'ı bu çarkta yaptım. 2 gün önce yaptım ve Gen 5'in gelmesine benim hesabıma nereden baksam bir aydan az var. Yani Gen 5'in gelmesine yakın Gen 4'ün kahramanını Çarkıfelek'ten anca 5 yıldız yapabiliyorsun. Eğer genel mitik parça basmıyorsan. Hani Çarkıfeleklerle bu seviyelerde yapılıyor. Yani Serhat'ın dediği gibi Gen 4 kahramanını aslında Gen 4'ün sonuna doğru şey yapabiliyorsun. 5 yıldız yapabiliyorsun. O yüzden o zamana kadar bir önceki genin ya da ondan önceki genin kahramanını kullanmak zorunda kalıyorsun. Anladım. Ben hani 40, 45, 50. günlerde bunu Alonso'ya 4 yapamayınca hani çok da gerek duymadım hani kullanamayacağım fazla diye, ama mantıklıysa basabilirim. Ya bence Şöyle bir durum var zaten onu da ekleyelim. Zaten hani yatırımı düşük olan free to play olan oyuncular Alonso'yu 40-45'te değil anca 80. 90. 100. günlerde falan 4 yıldız yapabiliyorlar. Mitik parça anca birikiyor çünkü. Yani o senin hesap özelinde olan bir durum değil. Oyun başı Alonso'yu 4 yıldız almak isteyen ama düşük yatırımcı arkadaşların yani kahramana gidip kahraman salonuna para yatırmayacak arkadaşların hepsinde bu senaryo bu şekilde yaşanacak zaten. Yani zaten yapamazdım diyorsun. Yani ben de düşük yatırımcıyım.
Yok, evet, erkenden Bu- yapamazdın Serhat'ın dediği gibi. O zaman almamı tavsiye ediyorsunuz onu. Kesinlikle. Tamam. Hızlandırmalarımı biriktirdim biraz. O 40 günlük birlik, 25 günlük de genel var. Bu geneli ateş kristaline basarken kullanacağım etkinlikte. Subay veya şeydeydi sanırım, hatırlamıyorum. Silahlanmada, evet. Aynen, onu da birinci olmak için kullanacağım. Onu bekletiyorum ama üstüne biraz kalacak genel. Birlikte kullanmayı düşünmüyorum da etkinlikte birinci olmak için kullanmaya değer mi? Değer. Özellikle de düşük yatırımlı bir oyuncuysan zaten Evet. senin için 50.000 elmas değerli. Hani Yani araştırmaya basmama gerek. ya yok, şöyle yok. Ya aslında araştırmayı kesinlikle zaten biz genel hızlandırmayı şey yapıyoruz. Hı Ama hı. belli bir aşamaya geldikten sonra elmas sıkıntısı yaşayacaksın. Mesela ben de senin gibi düşük yatırımlı bir oyuncuyum. Mesela dün çarkıfelek çevirdim. Şu an 187.000 elmasım var. Bir çarkıfeleklik elmasım var yani şu an senin gördüğün gibi. Bir sonraki Aynen. çarkıfelek 2 hafta sonra gelecek. Benim 2 hafta içinde bunu bir 160.000 170.000 elmas tekrar biriktirmem gerekiyor. Bu sadece oyunda aktif olarak gelen şeylerden yapamıyorsun. Ya bir kısmı geliyor ama buna takviye yapman gerekiyor. Takviyeden kastımız da bu tarz etkinlikler. Subay ve silahlanma. Hani en azından bir ayda bir ya da iki tane onlardan kazanabiliyorsun. Yaptığın ufak tefek birikimlerle, para yatırmasan bile. O zaman onu askere basarım ben. Yetmeyecek durumda. Ya birinci olabiliyorsan bas. Zaten 20 günlük geneli bastığında da araştırmada çok bir şey fark etmeyecek. Aynen, anca bir tane Aynen. araştırmaya yetiyorum. Evet ya, şimdi 150-200 günlük genel hızlandırmam var deseydim ben sana kesinlikle araştırma merkezine bas. Boş ver etkinliği derdim. O seni çok daha öne geçirirdi. Ama gerek yok yani 50.000 elmas alman şu an senin için daha değerli. Anladım. Bir de tılsımda bir sorun var. Tamam. Açayım bir tılsımlarıma bakayım. Mızrakçılarımı 2 yapmadım. Bir hepsi. Nişancılarım 2. Piyadelerimden de 2 tane 4. Kalanı 3 level şu anda. Tılsımlarda mı? Evet. Tamam. Tekrar sayar mısın? Piyadeler kaç? Piyadeler 3. 2 tanesi 4. Tamam. Nişancı 2. Mızrakçı da 1 şu anda. Tamam. Ee, Piyadeyi full 4 yaptıktan sonra diğerlerine geçeyim yoksa diğerlerine de basayım mı? Kesinlikle şöyle yap. Bir saniye. Birinin sesi sekiyor. Ha, tamam. Abi eee, ne kadar sürer için? Şu an şeydeyim. Yayındayım Onur. Ha, tamam. Evet. Bir mesaj atar mısın bana? Ben sana atacağım. Tamamdır. Tamam. Şimdi şöyle. İnan çok önemi yok. Şey dostum, nasıl çok önemi yok? Tabii ki tılsımların basma şeyi önemli. Önce piyade, daha sonra nişancı, daha sonra mızrakçı. Ama düşük yatırımlı olduğun için zaten hesabında çok fazla tılsım birikmeyecek. Benim sana önerim şu olur. Buz Ateşi Madeni ve Şato Savaşı'ndaki sıralamalarla tılsımlarını biriktir ve diğer etkinliklerde mağazalardan ufak tefek al. Daha sonra o tılsımları da piyadeler mesela 4 olmuş birkaç tanesi, güzel. Sonra biraz dağıt etrafta mızrakçı ve nişancıya. Mesela bir olanları falan 2 3'e doğru yavaş yavaş götür. Onları da etkinliklerde puan almak için götür. Yani etkinliklerde Aynen. puan alabilmek için bas. Harici bir basma yapmıyorum zaten. Yok. Sadece Çünkü şöyle mesela bir tane piyadeyi 4 yaparken onun yerine işte mızrakçıları belki 2 yapabileceksin hepsini birlikte ve etkinlikte daha yüksek puan alabileceksin. Yine etkinliği kazanabilmek için bas yani. Oradan 50.000 elmas alabilmek için. Çünkü ileri aşamada zaten bunlar gördüğün gibi bende hepsi 3, hatta şunlar 4 olmuş. Diğerleri 4. Şunları artık yavaş yavaş 5'e götürmüşüm. Ya sen de Evet. benim gibi oyunun ilerleyen aşamalarında bu seviyelerine getirirsin. Benimki de seninki gibiydi. Piyade ve nişancılarım 3'tü. Mızrakçılar 1'di. Sonra bir tane etkinliği kazanabilmek için mızrakçıları 3'e götürdüm ben de. Sonra yavaş yavaş piyadeleri 5 ve nişancıları 4 yaptım. Tamamdır, onu da öyle yapacağım. Ee, Harici bir sorum kalmadı sanırım. Elmaslarımı da şefleri Alonso 4 için kullanacağım. Fazla olanları. Tamamdır. Başka sorun yoksa şeyi geçelim. Ben diğer arkadaşa geçeyim. Soracağım ya Çağrı. Yap. VIP paketi niye açmadın? Aktif hale getirmedin? Şeyde videoda açmak için İbrahim. Ha, bir de ikinci olarak bunu çok soruyorlar kanka. Videoda hani söylersek daha iyi olur. Gen 1, Gen 2'de, Gen 3'te solo saldırı hangi hero'lar? Onun için şey var. Gen 1, Gen 2, Gen 3'te Gen 1, Gen 2, Gen 3 kahraman rehberi var. O videoyu izlesinler. Ha, tamamdır. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi sohbete bir arkadaşımız bir soru sormuş. Onu okuyayım. Yılan diye bir arkadaşımız. Birkaç sorun var diye. Anahtarları hangi etkinliklerde kullanacağız demiş. Çok güzel denk gelmiş.
Bu etkinlikte kullanacaksın dostum. Bunun ilk gününde burada epik görevlendirme ve gelişmiş görevlendirme, yani altın ve gümüş anahtar kullanma görevleri geliyor. Şöyle göstereyim. Ben burada kullandım. Birinci gün 3. sıraya yerleşmişim. Daha çok biriktirseydim ve başka malzemelerim olsaydı birinci olacaktım belki. Bunun aynı zamanda 3. gününde de geliyor. Anahtarları bu etkinlikte kesinlikle kullanman gerekiyor. Ya bu etkinlik dediğimiz özel görünüm etkinliği geldiğinde böyle yan etkinlik olarak geliyor bunlar arkadaşlar. Anahtarlar sadece bu yan etkinliklerde puan veriyorlar. Ya O etkinlikleri özellikle bekliyor. aynen. Mesela sevgililer günü, işte yılbaşı etkinliği ya da böyle ay ışığı etkinliği, bu tarz etkinlikler birkaç ayda bir geliyor oyuna. Sadece bu etkinlik değil yani. Bunun benzer etkinlikleri. Teşekkürler Serhat. İkinci soru. T7 basabiliyorum. Fırını 22'ye basacağım. T1, T2, T3 birlikleri terfi ettim. T8 mi basmalıyım yoksa T7'ye terfi etmeye devam mı etmeliyim? T8 basmalısın. Çünkü muhtemelen zaten intikal şeyin yetmeyecek. Yeterli sayıda askerin yok. Önce bir asker sayını arttır. En azından bir ayı avında, çılgın joda ya da diğer şeylerde, etkinliklerde daha fazla asker sayısına ulaş. Ondan sonra arkadaki askerleri yavaş yavaş T8, T9'a terfi etmeye başlarsın. Zaten terfi ederken etkinliklerde de puan kazanmaya oynayacağın için senin daha çok işine gelecek. Üçüncü sorusu var. Sunucunun 14. günündeyim. Düşük yatırımlı bir oyuncuyum. Birkaç gün önce Zinman çarkı geldi. Onu kullanmadım. Flint 40. günde gelecek ve 80k elmasım var. Flint 5 yapmasam bile 4 yıldız yapabilmek için elması nasıl biriktirebilirim? Her çark için çok fazla elmas gerekiyor. Çarkı 5-6 kez çevirecek elması nasıl biriktirebilirim? Şimdi demişsin, düşük yatırımcıdan biraz daha fazla yatırıyorum demişsin. Düşük yatırımcı oyuncular bile çark feleği çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Yetiştirebiliyorlar. Her 2 haftada bir 162 bin elmas paket alarak biz biriktirin zaten demiyoruz. O da kanaldaki son video, nasıl elmas kazanırım videosunu izlersen dostum, elmas kazanabileceğin tüm yöntemleri yaptık. Ki biraz önceki arkadaşa da söylediğim gibi böyle gelen ufak tefek etkinliklerde işte şehrini planla. Sizin için, ya bizim için bu etkinlikler mesela 80. günden sonra subay projesi ve silahlanma yarışı diye 2 etkinlik sadece geliyor ve düzenli bunlar geliyor. Ama oyunun erken aşamalarında 80. günden önce bu etkinlikler işte şehrini planla, kahramanlarını geliştir, bu tarz etkinlikler geliyor. O etkinlikleri oynarken de dikkat edin kesinlikle. Etkinlik 2 gün sürüyor. İkinci günün son 5 dakikası 10 dakikası girin. Birinci kaç puan yapmış? Elinizdeki malzemelere bakın. Hesap yapın. Siz o adamı geçebiliyor musunuz? Eğer geçebiliyorsanız son 2 dakika, 3 dakika ya da 30 saniye kala falan her şeyinizi basın. Geçin, 50 bin elması alın. Eğer geçemiyorsanız, elinizdeki malzemeler yetmiyorsa sadece günlük ödülleri alın çıkın. Günlük ödüllerden kastım bu. Mesela 300 bin puan yapıp şu ödülleri veriyormuş. Bu tarz şeyler daha çok işinize yarar. Herhalde arkadaşın tüm sorularını cevapladım. Başka soru soracak olan arkadaş varsa mikrofonu açıp sorabilir. Sadece soruları alıyoruz arkadaşlar. Fırını 30 seviye ve altında olan soruları. Araya şeyi de söyleyelim. Arkadaşlar elmas biriktirme konusunda ben gördüm Çağrı. Bu hiç subay silahlandırma kazanmadan sadece gelen her etkinliğin minimum ödüllerini toplayarak sadece Mia'yı 4 yıldız geçip tüm kahramanları fullleyen bir arkadaş görmüştüm. Hani bu etkinlikleri kazanmadan bile, yani oyuna hiç para harcamadan bile bu elmas birikiyor. Sadece elması insanlar ne kadar biriktirdiğini fark etmiyorlar. İttifak katkısına bile basmayacaksınız arkadaşlar. Sizin çark dışında hiçbir yere elmas harcama lüksünüz yok. Kesinlikle. Birkaç soru gelmiş. Onları da istersen yapalım Serhat. Geçenlerde bir arkadaş sormuştu. Yeni başlayan arkadaşlardan biriydi. Mesela şuradaki bir tane donanımı yükseltirken sadece şuradaki nişancıları mı koymam gerekiyor diye sormuştu. Hani piyade ekipmanlarını piyadeye, mızrakçıları mızrakçıya mı basmak gerekiyor? Öyle daha mı çok puan veriyor demişti. Öyle bir şey yok dostum. Hepsi eşit puan veriyor. Gördüğün gibi hepsi 5 puan veriyor. O yüzden hiçbir önemi olmadan hepsini basabilirsin bunları. Gri giysiler 10, yeşiller 30, maviler 60. Öyle Evet. gidiyor. Hepsinin belli bir puanı var zaten. Ama Aynen. bunun olarak bir şey yok hani. Pardon. Hani mızrakçı, nişancı olarak bir şeyi yok. Pardon, yanlış yere girdim. Bunu basamıyorum tabi. Yani şuradakileri dilediğiniz gibi basabilirsiniz arkadaşlar. Bir de önemli olan, her zaman söylüyoruz. Oyunun ilk başlarında arena değerli arkadaşlar.
Oyunun uzun bir süresi boyunca arenadan sadece bunu alacaksınız. Sonra oyuna bu eklendikten sonra bunu almaya başlıyorsunuz. Ben şu ana kadar hep bunu aldım. Artık mitril almaya başladım. Şu an 7 tane var. 10 tane olduğunda kullanabileceğim. Bununla alakalı da video vardı. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Bunun alma amacımız da ilk 3 kahramanımızı belirleyeceğiz. Bunlardan birisi piyade olacak, birisi nişancı, birisi mızrakçı olacak. Onların donanımlarının hepsini işte bu turuncu ekipmanlardan döşemek. Önceliğimiz de arkadaşlar gördüğünüz gibi nişancıda öldürücülükler, piyadede sağlık olanlar, mızrakçıda yine öldürücülük olanlar. Bununla alakalı da kanalımızda birçok video var. Benim hesabımda görebilirsiniz. Bu benim 4. kahramanım. 5. kahramanım. Hiçbirine level ya da esans basmıyorum. 6, 7. Ya bu şekilde gidiyor. Hepsinin üstü boş. Hiçbir anlamı da yok. Şunu diyebilirsiniz. İlk 3 kahraman yerine 5 kahramanı neden kıyafet donatmıyoruz? Dışarıdaki ve bizim için önemli olan savaşlarda ilk 3 kahraman kesinlikle değerlidir arkadaşlar. 5 kahramanı da verebilirsiniz donanım. Ve bunlara seviye de atlatabilirsiniz. Hiç problem yok. Ama kesinlikle diğer 2 kahramana, yani 3 kahraman dışındaki diğer 2 kahramana esans taşı basmayın. Bastığınız esans taşları boşa gider. Ama diğer 2 arena kahramanınızın da levellerini yükseltebilirsiniz. Yeteneklerinin ekipmanlarının levellerini yükseltebilirsiniz. Daha sonra önemli bir savaş olduğunda, Dökümhane Savaşı, Şato Savaşı, SVS bunlardan biri geldiğinde diğer 2 arena kahramanın üstündekileri ekipmanları şuradan çıkartıp sonra buradan levellerini sıfırlayabiliyorsunuz ve hiçbir şeyiniz de gitmiyor. Onları da ilk 3 kahramana tekrardan basarsınız. Bazı arkadaşlar şeyleri de yapmıyor Çağrı. Mor giysileri de basmayıp giydiriyorlar. Onu da yapmasınlar. Onu da sebebiyle beraber istiyorsan 0 level bir tane giysiyi aç, oradan gösterelim. Arkadaşlar sizin hiç level basmadığınız giysi size sadece %3 istatistik veriyor ve bu sarı olduğunda. Hani sizin mor bir kahramana böyle üstü boş durmasın diye mor giysi giydirmenizin de oyunda hiçbir değeri yok. Onları da gelip bu ilk intikalinizdeki kahramanların giysilerine basıp XP'lerini kullanmanız lazım. Kesinlikle. Şimdi diğer sorulardan birine geçelim. Şu an bunu bilerek açmamıştım arkadaşlar. 6. intikal oyun bize 4 intikal veriyor arkadaşlar. Araştırma merkeziyle alabileceğimiz. 5. intikali paket satın alarak kalıcı olarak alabiliyoruz. 6. intikalde VIP seviyemiz 6 olduktan sonra bize artı bir intikal sırası geliyor. Ama bu VIP'e aktif olması gerekiyor. Buradan kilidi aç deyip gidip bir günlük ya da 2 günlük şey almayın arkadaşlar. VIP almayın. Burada en worth'ü 10.000 elmas olan. Şu an aldım. Ve aktif ettim. Artık VIP'imiz aktif oldu. Ve artı bir intikalimiz de aktif olmuş oldu. 30 günlük VIP almak mantıklı mı diye sormuş. Tam da denk geldi. Diğer arkadaşın sorusunu okuyorum. Batuhan'ın. Merhaba, ben eyalet 1637'de oynuyorum. Senin videolarla birlikte intikal sırasını 5. kademeye kadar açtım. Ana binamı 23 seviye bastım. Şu anda 4 günüm kaldı. 170.000 elmasım var fakat nasıl kullanabileceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece yabanda kaynak topluyorum. Asker basıyorum. Ana bina geliştiriyorum. Daha ilerisi için daha neler yapabilirim? Cevaplarsan sevinirim. Serhat, cevap vermek ister misin? Ben tam soruyu anlayamadım. Ya şöyle, arkadaşlar bence şey yaşıyorlar. Oyun başı zaten biraz farming simulator gibi olduğu için oyunun başlangıcında sizin zaten çok savaşmamalı. Elinizdeki her şeyin belli bir miktarda artması lazım. Asker sayınızdan elmasınıza kadar. Hiçbir şeyi boşa harcamamalısınız. Yaptığında bir yanlış yok. Bu şekilde farm yapmaya devam edeceksin. Oyun sana zaten bunları zorla kullandırtacak. Bunları kullanmak zorunda kalacaksın ve bu sefer yetmemeye başlayacak. Yani dolayısıyla bu oyunda bir an önce şunu yapalım, bir an önce bunu yapalım diye acele ederek hiçbir yere varamazsınız. Normal elmasını vesaire her şeyini biriktirmeye devam edeceksin. Sen daha oyunun kaçıncı günündesin tam bilmiyorum, orayı göremedim. Flint çarkı açıldığı zaman zaten elmasını oraya kullanmaya başlayacaksın ve sürekli elmasın yetmediği için elmas aramaya başlayacaksın. Elindeki her şeyi de bu çağrının demin bahsettiği yan etkinliklerde kullanacaksın. Oyun ayrıca hani oyunla alakalı da yeni başlayan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Oyun sizin zaten hani kendinizi test etme, savaşlara katılma vesaire, oyunu oynamanız, gerçekten oynadığınız anları bir sürü etkinlikle size sunmaya başlayacak. Hatta yeri gelecek girmeye üşeneceksiniz yani çok sık geliyor diye. Kesinlikle. O yüzden başı bu tarz hataları yapmamanızı öneriyoruz biz. Ben bir hata daha gördüm. Onu da söyleyeyim. Geçen bir arkadaşla görmüştüm. Oyun başı sürekli çantasındaki enerjilerle kutup dehşeti kesiyor. Bunun seviyesinin hiçbir önemi yok.
Arkadaşlar buradaki kutup dehşetlerini kesin. Şuradaki şeylere katılın, hatta oto katılara katılıp buradaki ödüllerin maksimumu almaya çalışın her gün. Bunların hepsi artı size ödüldür. Ama gidip çantanızdaki arkadaşlar enerjilerinizi kullanıp ekstra günlük kutup dehşeti kesmeyin. Şu an Onunla alakalı bir de şeyi söylerim Çağrı. Şeyi de hata yapıyorlar. Hani kesmiyorlar ama bu enerjileri açıp 200'ün üstüne çıkıyorlar toplam evet, enerjide. o da burada. O da arkadaşlar burada hiçbir zaman 200'ün üstünde enerjinizin olmaması lazım. Onlar çantada kapalı kalacak. Siz sadece bu günlükleri kullanmalısınız ki bu yenilenmeye devam etsin sürekli. Evet ya, 24 saatte olmadan arkadaşlar, mesela gece 3 olmadan saat ben şu 146'yı sıfırlayacağım. Hatta şu an sıfırlamaya başladım yavaş yavaş. Şu an kutup dehşet de kesebilirim. Hayvanda ben etkinlik için hayvan kesiyorum. Bunu sadece sıfırlayın arkadaşlar. Şu 200 bitsin. Günde 2 defa zaten buradan size şef enerjisi geliyor, şuradan sandıktan. Onu da gösterelim. Buradaki ambardan 2 kere de şef enerjisi geliyor. 125 geliyordu diye hatırlıyorum. Onları da kullanırsınız. Ama onun dışında Serhat'ın da dediği gibi arkadaşlar, onu kullanmayın. Çünkü şef enerjisi oyunda çoğu şeyden ya en az bulunan şey şef enerjisi diyebilirim arkadaşlar. Tamamen paketle almanız gerekiyor ya da şurada VIP mağazası falan var. Orada haftalık yenileniyor ama çok az veriyor gerçekten. Mesela biriktirin dememizin amacı ne? Eğer zaten yüksek yatırımlı ya da orta yatırım üstü bir oyuncuysanız onu SVS'ye biriktirmek zorundasınız. Mesela hayvan öldür günü var. Şuradan hemen çok iyi denk gelmiş bu arada, göstereyim. Adam hayvan öldürerek 20 milyon puan yapmış. Ya şuradan genel şeye falan da bakalım. Pardon. Puana. İşte 34 milyon puanın arkadaşlar 3 gündeyiz. 20 milyonu şu an hayvan avlanmadan yapılmış ve saat daha 10. Yani daha bayağı bir saatimiz var günün bitmesine. Bayağı 30 milyondan belki fazla puan yapacaklar. Birinci kullanım şeyi bu ama çok fazla büyük yatırımcı değilsiniz. Mesela ben de değilim. O yüzden SVS'de hiçbir zaman hayvan avlaya enerji harcayamıyorum. Birinci olmayacağım etkinlikte kullanmam. Ben de şu etkinlikte kullanıyorum. Göstereyim şöyle. Paralı asker etkinliğinde. Bu etkinlikte 2 gün sürüyor arkadaşlar işte. 2-3 gün mü sürüyordu emin değilim de. 3 gün boyunca işte 50 seviye paralı askerler gelecek. Onları kesmeniz gerekiyor ve gerçekten çok fazla enerji istiyor. Etkinlik geldiği anda çantanızdaki enerjileri kullanıp şey yapmayın. Ben oyunun başındayken şu hatayı yapıyordum. Çok hevesli ve heyecanlıydım yeni oyuna başladığım için. Gece 3 olduğu anda, bu etkinlik geldiği anda çantamdaki tüm enerjileri kullanıp bunu hemen 50 seviye yapıp bitiriyordum. Ama ödüller zaten arkadaşlar etkinlik bittikten sonra geliyor. Yani 3-4 gün sonra geliyor. Onun yerine günlük şurada Şeyi de dolanı, söyleyelim. günlük dolanı alırız. Bir de üstüne günde 2 kere de ücretsiz alıyoruz. Önce onlarla tamamlarız. Etkinliğin bitmesine bir gün kala falan girer enerjileri kullanırız çantamızda. Daha az enerji harcamış olursunuz. Buyur Serhat. Şeye de acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Bu ittifak bossları açılıyor o etkinlikte. Hani onları keserken de sizin hangi seviyede olduğunuzun bir önemi yok. O 3 gün içinde siz etkinlik bitmeden 50 level'ı yapsanız size yetiyor her şekilde Çağrı'nın dediği gibi. Kesinlikle ve o bosslar çıktığında da bir intikal atmanız yetiyor. Şeyleri de tam miktarıyla söyleyelim Çağrı. İlk başta oturup geldiği gece direkt bitirmeye kalkarsanız toplamda 1000 enerji civarı bir şeye mal oluyor. Ama Çağrı'nın dediği gibi ambardan gelen enerjiyle vesaire yaparsanız 120-120 onları toplarsanız 300-400 enerji kurtarabilirsiniz. Bu da 30-40 kutu demek. Hani bu ultra ayrı kazanç paketini almayan oyuncular için çok büyük bir nimet yani bunu saklayarak bitirmek. Kesinlikle. Oyunda yapacağınız en büyük hatayı söyleyeyim arkadaşlar. Genel mitik parçaları kullanmak. Elmaslarınızı harcamak. Oyunda hızlandırma paketlerine para yatırmak. Özellikle oyunun başında fırın seviyesini 24, 25, 26 yapmak için ya da 30 yapmak için, ya şöyle söyleyeyim, ben 60-70 bin liradan fazla para yatıran arkadaş gördüm. Ama o paranın 60-70 binin, yani abartmadan söylüyorum Serhat, yanlışım varsa düzelt. Başka bir oyuncu yavaş yavaş arkadaşlar fırını 30 yapar etkinliklerden gelen hızlandırmalarla falan. Siz 60-70 bin hızlandırmaya verirsiniz. Sadece hızlandırma alırsınız. Ama o arkadaş gider sadece 15-20 bin liraya tasarım, tılsım ya da kahraman donanımıyla alakalı paketleri çeker. O adam sizi çok rahat bir şekilde yenebilir. Hani 3'te biriniz 4'te biriniz kadar az para yatırmasına rağmen sizi çok rahat bir şekilde yener. Arkadaşlar bunu şundan ötürü söylüyoruz. Bu oyunda sizin asker sayınız 1 milyon, 1 milyon, 1,2 milyon asker olana kadar önemli. Oyun hatta o kadar bile değil. 500 bin, 600 bin asker olduğunuzda zaten her etkinliğe yeterince katılabiliyorsunuz. Bundan sonraki asker tamamen kuru.
Kuru et yığını. Yani bu size tamam sıralamada güçlü gösteriyor sizi eyvallah ama istatistiği sizden çok daha iyi olan bir adam sizi offline olduğunuz bir anda gelip 3 saldırıyla sıfırlayabilir ve o para harcayarak bastığınız askerlerin hepsi boşa gider. Ama istatistik asla boşa gitmez yani. Kesinlikle. Yeni bir soru yok Serhat. İstersen şey yapalım. Videoyu bitirip tekrardan biz devam edelim. Arkadaşlar Şeyi efendim. söyleyeyim Çağrı, istiyorsan kapatmadan arkadaşlara şeyi de anlat. Ondan bahsettim mi bilmiyorum. Bu VIP mağazası vesaire o mağazalardan neleri alıp neleri almamalılar. Onu şöyle Serhat, bu ilk video olacak. Şimdi oyuna yeni başladığınız zaman toplam 7-8 soru en fazla cevapladık. Tek videoyu yapmaya kalksak biz burada 3 saat oyunu anlatırız. Bunu Evet, part part yaparız. Videoya kaç beğeni gelirse yapalım Serhat. Ya da size sormayayım, siz çok abartıyorsunuz ya. 200 beğeni gelirse arkadaşlar bunun ikincisini çekeceğim. Mahmut 500 dedi geçen. Yani kimseyi de zorlamayalım. 200 beğeni gelirse Benim- arkadaşlar akademinin ikinci videosunu yayınlayacağız. Eğer isterseniz bunu da 30 seviye üstü fırınlar içinde ya da yüksek yatırımlı oyuncular için de yapabiliriz. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Serhat'a teşekkür ederim. Soruları soran arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.